Böyle video çekiyorum YouTube için. Burada aslında yeşil ama renklendirici doğal nedeniyle çok yeşil olmuyor. Doğal olduğu için. Arkadaşlar Aceh'deki ilk iftara hepiniz hoş geldiniz. Bugün nereye misafir olduk? Sulimu, Aceh Besar. Aceh Basar. Aceh Besar Sulimu. Tavuk çorbası var. Et sote, Aceh pilavı. Bu galiba körili tavuk. Tavuk değil mi bu? Evet. Karides kızartması. Ne oluyor var? Evet. Bu da şerbet ve salatalık suyu. Çok güzel bu. Ben çok seveceğim Aceh yemeklerini. Hepsi bayağı güzel yani. Lezzetli. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Arkadaşlar, şimdi Türk şehitliğine geldik. Buranın adı Selahattin Mezarlığı, Makam Tengku de Bıtay. Aceh Sultanlığı zamanında Ali Felik'ten destek istiyor. Portekizlere karşı, işte Hollandalılara, yani işgalci Avrupalılara karşı. Buraya gönderilen Osmanlı askerleri de, yani burada şehit olan Osmanlı askerleri de buraya gömülüyor. İşte sayısı, isimleri belli değil. Gördüğünüz gibi. Buranın restorasyonunda Türk Kızılayı yaptırmış. Bayağı bir var, yani kaç tane var bilmiyorum. Ama hiçbirinin bir ismi yok. Osmanlı askerlerinin mezarlığı. Burada zamanında görev yapmış Türk askerleri. Allah rahmet eylesin. Memleketinden uzak. Ailesinden uzak. Burada yatıyorlar. Muhtemelen çok daha fazladır sayıları da. Ama bilinmiyor işte. Bugüne kalan bunlar var. Hiçbirinde isim yazmıyor. Bu askerler 2. Selim tarafından buraya gönderilmiş. 2004 yılında 250 bin kişi ölüyor burada tsunami'de. Malum Endonezya'da meşhur. O zamanda da işte mezar taşları hasar görüyor. İsimleri yazan belgeler, evraklar birçoğu da tsunami ile beraber kaybolmuş. Aynı şekilde mezar taşları da kaybolmuş tsunami ile beraber. Ama tabii yeri belli olduğu için de sonra Türk Kızılayı'nın desteğiyle burası tekrar yenilenmiş. İsimsiz şehitlik. Şimdi müzenin içine girdik arkadaşlar. Burada Sultan II. Selim'in tablosu var. Bu da Osmanlı'nın o dönem yardım gönderdiği, askerleri gönderdiği kadırga. Bu bir temsili yani. Böyle bir kadırga göndermiş askerleri. Savunmada kullanılmış toplarmış bunlarla Aceh'i savunurken. Şimdi bunları alıp Hollanda'ya götürmüşler. O Hollanda'da bir müzede sergiliyorlarmış. Bu cami, ayrıca burada cami de var. Türk mimarisine göre yapılmış. Sultan II. Selim'in Aceh hükümdarı Alaaddin Riayet Şah'ın talebi üzerine Aceh'e yardım için yayınladığı ferman. Yani burada diyor ki 2. Selim ferman çıkarıp Aceh'e doğru 15 kadırga, 2 barça donatılıp top, silah, mühimmat, asker içine hepsini doldurun. Bir senelik erzağını, bütün ihtiyaçlarını yetecek şekilde ne varsa yükleyin ve Aceh'e doğru gidin diyor. Dönüşte de artık baharat yükleyip getirin diye bir talimatta bulunmuş. Yardıma gelen Aceh askerlerini de tekrar geri götürürken hani bir yerde durmak isterlerse Mısır'da, yolda bir şey almak isterlerse de buna engel olunmamasının fermanını vermiş Sultan II. Selim. Bu abi de buranın sorumlusu. Müzeye bakıyor. Yani bu evler Türk bayrağı var ya, Evet. ne öyle yapmışlar? Olabilir Kızılay. Kızılay mı yaptırdı evleri? Olabilir. Olabilir. Belki yani. Bilmiyoruz. Peki Olsa mezarlığın hiç fotoğrafı var mı tsunami'den önce? bilmiyorum. Olabilir var. Kime sormak lazım? Yani bulamıyoruz yani. Bulunmuyor.
Doğru, tsunami her şeyi sildi attı değil mi? Yok etti yani tsunami. Evet, bitti ya. Felaket işte maalesef. Böyle Buhari abiyle Bandaçı turu yapıyoruz. Mihmandarımız. Mescid Hacı Koşek Lime Camii'ne geldim. Burada Mescid Kecil Lumia. Sen güzel söylüyorsun. Ne altın cami miydi bu? Hayır, şey. Ada Altın Cami değil. Kecil Lumia Cami. Küçük Lime Cami. Kecil Lumia. Küçük Lime. Hayır. Kecil Lumia. Altın neresinde buranın? Altın şu mesela. Ha şunlar. Altın boyalı. Gerçek altın değil. Bir tane hayırsever yaptırmış bu camiyi. Zengin, kuyumcu Aha. bir hayırsever yaptırmış Açeli. Şimdi o camiye geldik. Kaç bir kişi? Bir kişi. Tek başına yaptırmış. Allah razı olsun. Çok zengin demek ki. Tekrar Kabe kapısını yapıyorlar burada. Bu hocanın namaz kıldığı yerler. Reşit abi göstermişti bana. Arabanın üzerinde böyle davul çalıyorlardı. Herhalde bayramdan önce. Ya da bayramda. Bu şey bayramdan önce var. Bayramdan önce değil mi o? Evet, evet. Ramazan Mesela bugün en son, tamam? Bugün son. Yarın bayram. Hı hı. Bu gece Herkes konvoy yapıyormuş. Konvoyu biliyor musun? bu değil mi? Konvoy arabayla herkes çıkıyor, geziyor. Evet, çok yani var böyle. Arkadaşlar cami gezmeye devam ediyoruz. Camiden camiye. Toku Ömer Camii'ne geldik. Toku Ömer Camii. Toku Ömer Açı tarihinde önemli bir karakter Açeliler için. Bir savaşçı, cesur bir insan. İsmini özel cami yapıldığına göre Açeliler seviyor demek ki. İftar için buraya geldik. Burada iftar yapılacakmış ama kimse yok. İnşallah yapılır yani, bilmiyorum. Tayfa Cinayet'le cami gezmeye devam ediyoruz. Muharri abi de, şimdi Muharri abiyi anlatayım. Yani burada zamanında hayatının belli bir dönemini geçirmiş, İstanbul'dan tanıdığım, çok sevdiğim bir abi, Reşat abi, kendisine selam olsun. Kuala Lumpur'dayken ben de onu aramıştım. Abi dedim, ben dedim Açı'ya gitmek istiyorum, Ramazan'ı orada geçirmek istiyorum vesaire demiştim. O da işte tanıdığı insanlara söyledi. Buhari abi de tanıdığı arkadaşlarından biri. O da sağ olsun mihmandarlık yapıyor bana. Beraber geziyoruz. İftar, sahur, kalacak yer. Öyle hallediyoruz yani. Şunu da gördüm. Burası için bakıp gidiyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman aslında birini tanımaya da ihtiyacınız yok gibi ya. Türkiye'den geldim dediğiniz zaman tamam, olay artık bitmiş oluyor. Her türlü misafir ederler yani, onu görmüş oldum. Türkleri gerçekten bayağı seviyorlar. Dostlar en son ne yaptık ya? İftara gittik herhalde camiye. Ondan sonra pek bir şey yapmadım. Şimdi Longa diye bir yere geldik. Banda Aceh'in batısında, batı sahillerinde bir yer. Burada sörf yapılıyormuş arkadaşlar. Yabancılar genelde burada takılıyormuş. Şimdi oraya geldik. Çok güzel dalgalar var ama gerçekten ya. O ileride sörf yapıyorlar. Wow, çok iyi. Buhari hocam getirdi buraya sağ olsun.
Açelyler gerçekten çok kral insanlar. Yani bir eksiğin yanına bir isteğin olduğu zaman hemen söyle, böyle koşarak getiriyorlar. Çok gülüyorlar vesaire. Çok hoş yani. Ama gerçekten dalgalar çok güzelmiş ya. İnsanın sörf yapası geliyor. Müthiş yani. Ne yapıyorsun hocam? Video çekiyorum YouTube için. YouTube YouTube için. Ben YouTuber olduğum için. O zaman zengin olacaksın inşallah. İnşallah. Peki Aceh'de evlenmek düşünüyor musun? Belki ileride. Peki şimdi nereye gitmek istiyorsun? Yani Aceh'den sonra Aceh'den sonra Endonezya'yı gezeceğim. Endonezya'nın doğusuna doğru gideceğim. Tamam. Burada aşağı, sonra doğuya doğru. Hep geliyorsun, durmadan geziyorsun yani böyle. Neden diyorsun? Neden? Doğru, güzel bir soru. Neden böyle geziyorum? Açıkçası yani dünyaya gidip yerinde görmek istediğim için. Sonuçta şöyle düşünelim. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama dünyanın öbür ucunda bazı hayatlar yaşanıyor. İnsanlar var. Gidip tanımak ve farklılığımızı öğrenmek için geziyorum. Aceh'e geldim mesela. Aceh'de ben ne öğrendim? Aceh çok zengin bir yer değil. Çok zengin insanlar değil. Ama gönlü çok zengin ve çok mutlu insanlar. Çok misafirperverler. Elhamdülillah, aynen. Türkiye mesela. Türkiye'de insanlar bir nebze belki daha zengin olabilir. Refah seviyesi biraz daha iyi olabilir. Daha gelişmiş bir yer olabilir. Ama yani Acehlilerin %10'u kadar mutlu değiller. Acehliler çok mutlu. Çok neşeli insanlar. Mesela Peki. bunu öğreniyorsun yani. Peki ne zamandan beri Aceh hakkında yani biliyorsun? Yani galiba 10 sene, yaklaşık 10 sene buldu benim Aceh hakkında. Yani ilk defa Aceh'i duymam. 10 sene olmuştur. Peki mesela düşünmüyor musun ben gelince kimse yok Kapattım. bitmiş. Allah. Şu var tamam. Benimki var ama benimki kaydediyor. Tamam olur. Peki mesela zaten kimseyi tanımıyorsun. Evet, kimseyi tanımıyorum. Geliyorsun. Evet. Nasıl düşünüyorsun? Ne var? Aceh'de mi? Mesela kimse yok mesela. Ya ben- nasıl yani sen cesur gibi böyle geliyorsun? Allah, ya ben şöyle düşündüm. Aceh'e gidiyorum. Şimdi Aceh hakkında bazı şeyler duydum. Acehliler misafirperver insanlar. Bir şekilde dedim yardımcı olurlar diye düşündüm. Öyle geldim. Çok yani sağ olsunlar, çok da yardımcı oldular. Ya Aceh yabancı değil. Aceh Türkiye gibi yani. Yabancılık hissetmiyorsun. Sanki herkesi tanıyormuşsun gibi. Başka yere de geziyorsun mesela. Hı hı. Nasıl gidebiliyorsun? Ne var yani mesela? Nasıl bir fikrin nasıl? Diğer yerlerle alakalı Diğerleri mı? mesela alakalı yok bazen yani tanımıyorsun hiç yani orada. Nasıl gidebilirsin? Yani işte bunu gitmeden öğrenemiyorsun. Önce oraya gitmek, tanımak lazım. Öyle öğrenebiliyorsun. O yüzden ben de gidiyorum, bakıyorum yani nasıl insanlarmış. Ama yani şu var, sen iyi bir insansan, yani insanlara çok yüksekten bakmıyorsan, onlarla iyi anlaşabiliyorsan problem olmuyor. Netice dünyanın her yerinde insanlar yaşıyor. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani evet, bazı insan ister, Düşünüyor yani. evet bazı insan ister istemez düşünebiliyor, hani ne yapacağım, ne edeceğim, aç kalır mıyım, nerede kalırım falan diye düşünüyor. Ama işte ben yolda onu öğrendim. Bu tarz şeyler senin kontrolünde olmuyor bazen. Dediğin gibi yani. Sen bir yere gidiyorsun, Allah yardım ediyor. Yani param bitiyor mesela. Param bitiyor ama bir şekilde tekrar geliyor. Karnın aç, yemek yiyemiyorsun ama biriyle tanışıyorsun. Diyor ki gel ben sana yemek ısmarlayacağım diyor. Yemek ısmarlıyor, yemek yiyorsun. Hiçbir yerde tanımadığın biri diyor ki mesela kalacak yerin yok mu? Yok. Benim evim var, evimde kal istediğin kadar diyor. Evinde kalıyorsun. Böyle şeyler oluyor. Yani Allah var, gam yok. Tamam. Allah var,
Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam o zaman yani Allah varsa tamam mı? Aynen öyle. İnşallah başka zaman görüşürüz. İnşallah. Röportaj yaptık böyle. Yol çok güzel ama ben de yolu çekiyorum. İnsanlara Aceh'nin güzelliğini gösteriyorum. Selamlar dostlar. Şimdi Hindistan cevizi almaya geldik. Kokonat. Alışverişe ben gideceğim. Buhari hoca beni bıraktı burada. Sen git dedi. Beni çekiyor şimdi. Sen gizli bir iş yapıyorsun gibi. Gideyim bakayım ben de. Üç tane aldım. Kaç tane alacaktın? He? 3 tane aldım. Tamam olur ya. Olur. 2 tane söyledim, 3 tane aldım. Daha iyi olur. Ha. Unuttum kaç tane Kaç tane alacağım. tanesi? 5. Bu niye kahverengi? Rengi böyle. Öyle yani. Özelliği o. Neyse buna tadına bakmış olacağız. Bu da mı kokonat? O kokonat değil şey. Bu başka bir şey. Başka bir şey. Ha, güzel. Kadın beni gördü, gülmeye başladı. Sonra bakıyorum herkes gülüyor. Erkek gülüyor mu? Sonra gizli fotoğrafımı çekiyorlar. Ha, Yan- salak. İstiyor musun salak? Salak. Ama Sen- yedin mi? Yedim Ya, salak. Nerede yedin? Malezya'da. Alalım mı istiyorsan? Hayır. Sen istiyorsun, ha, Sen tamam. istiyorsan. Ya başka zaman alırız. Şimdi zaten kokonat var. Su var. Tamam. Ama çok da iyi değil. Çünkü salak olacaksın ya. Allah'ım ya. Türkçe espri. Salak olacaksın. Çok yeme salak olursun. Türkler ada ne salak. Salak. Ama salak değil ya salak. Güneş ne güzel batıyor ya. Aldık şeyleri. Şimdi burada kankilerle iftar. Mau, ne mau? Çok bir bumbu içine. Arkadaşlar şimdi Aceh için bayağı önemli bir noktaya geldik. Yani adını buranın gemi herhalde yüzen gemi bu Endonezya'da Aceh'de tsunami olduğu zaman bir gemi 5 kilometre içeri sürükleniyor denizden limandan buraya.
Burada bir anıt yapmışlar bunun için. 2600 ton gemi 5 kilometre sürüklenmiş. Tsunami'de yaklaşık 250 bin insan ölüyor arkadaşlar. En çok etkilenen bölgesi de bu Aceh bölgesi. Banda Aceh kısımları. Yani yapıların çoğu yıkılmış. Yani 250 bin insan da ölmüş. O derin travmatik bir olay yani Endonezya için. Türkiye ile de bağı bu tsunami sayesinde kuruluyor. Osmanlı'dan gelen derin bir bağ var ama ondan sonra kaybolmuş. 2004'te işte Türkiye ilk gelen ülkeymiş buraya. Çok ciddi yardımlar yapmış, evler yapmış falan. Halk bunu unutmuyor asla. O yüzden çok seviyorlar. Gerçekten her şerde bir hayırı var. Şimdi böyle müthiş derecede ilgililer Türkiye'ye, Türklere. Allah bir daha böyle bir şeyler yaşatmasın. Aceh'de Ramazan sonu hızıyla devam ediyor. Şimdi Mescid-i Raya Baytur Rahman'a geldik. Burada gece namazı kılıyorlar 8 rekat. Vitirle beraber. Sonra da sahur dağıtıyorlar. Ramazan sonu 15 günü böyleymiş. Bunlar ata sahibinin oğulları. Where you go? Yeah. Don't we eat there? Okay, let's go. No, I don't know. Nasılsın abi? Çılgın sahur geceleri. Otur. Otur. Huh? Pupok. Po imam. Yesterday, I think Sohor. Dikit buka puasa Aceh, Roh, Senin. Sabisi ikan. Turkish. Ha? Ikan. Fish. Balık. Balık. Wallet. Balık. Balık. Bir. Balık. Tiga, dua, satu. Gulpembe. Yeah. Gülpembe son. I must. No. You sing. I think Yeah. I must. You know some part of Gülpembe. Ya, Gulpembe. Dudağında son bir türkü Gulpembe. Hala hep seni söyle, seni çağırır Gulpembe. Güz yağmurlarınla bir gün düştün gittin, oynamadık Gulpembe. Bizim iller sensiz, bizim iller sensiz olmadı Gulpembe. Wow. Congratulations. You like a Barış Manço. Same. Yeah. Not same. of course not same. Barış Manço is legend. Yeah. Şeyler reelsler uçtu ya sen paylaştıktan sonra 20.000 oldu. Ve abla seni çok seviyorlar ya. Sürekli selam söyle bizden selam söyle. İşte Yunanlar ailesinden geldik falan diyorlar.
Arkadaşlar iftarımızı açtık, karnımızı doyurduk çok şükür. Buruşen abla ve Haris abiyle beraberiz. Merhaba. Açı kralı, kraliçesi. Burada Açı prensesi var Ronya. El salla. Çok mutlu değil kendisi şu an. Açı prensi, Mert Hazretleri. Emin Asrullah. Evet. Linki aşağıda bulabilirler. Ay ne kadar uzunmuşsun. Ben Kamera arkası için. Ben burada değilim, o uzun. Onda problem var. Aşağı linkini koyuyorum. Dünyayı geziyor. Linkini aşağı koyuyorum. Mutlaka abone olun. Benden de selam söyleyin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar Süleyman'a geldim. Ruşen abladan ayrılıp iftar yaptık, biraz muhabbet ettik vesaire. Buhari Hoca'nın kayınpederinin kardeşi, galiba ailenin en büyük bireyi ölmüş. Cenazesi var. Şu an gece saat 1 gibi falan. Yani cenazeler bir toplum hakkında çok şey anlatıyor. Düğünler ve cenazeler. Cenaze evine geldik. Cenaze arkada. Burada işte Türkiye'ye benziyor. İçeride kadınlar dua okuyorlar. Sabaha kadar okuyacaklarmış. Normalde ölüleri çok hızlı gömüyorlar. Akşam gömeceklermiş ama mezar daha açılamadığı için, değil mi? Sert olduğu için sabah namazından sonra falan gömülecek. Böyle taziye çadırı var işte, insanlara taziyeye geliyorlar. Türkiye'ye benziyor biraz. Cenaze içeride şimdi işte dediğim gibi. Buhari hocamla bekliyoruz böyle. Bugün Ramazan'ın 28. günü, artık yavaş yavaş bitiyor. Burada açıyla alakalı birkaç şey anlatayım hemen. Duyuyorsunuzdur. Burada Ramazan vakti sahura kadar böyle Kur'an okuyorlar. Canlı, yani band kaydı da değil. İnsanlar böyle Kur'an okuyor her camide. Burada işte Ramazan'da çok sıcak olduğu için böyle gündüzleri çok hayat olmuyor. Yani hayat iftardan sonra başlıyor. Kafelere gidip oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Yani sosyal etkinliği böyle. Şimdi oraya gideceğim, kafeye. Orada oturacağız. Orayı göstereceğim yani Açel'in sosyal hayatını. Saat biraz geç oldu. Herhalde 1,5-2 saattir burada oturuyoruz. Ben de burada süper hızlı internetle video yüklemeye çalışıyorum. Bak 1 saat, 2 saat anca bu kadar oldu. Burada internet problem. Ve kafe ortamı böyle. Maç izliyorlar. Bayern Manchester City maçı. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde City Şampiyonlar Ligi finalini kazanmış olur. Öyle yani. Yani Açı'da böyle işte. İftardan sonra geliyorlar. Kafelerde çay kahve içiyorlar. Ben de arada geliyorum işte. Buranın internetinden faydalanmaya çalışıyorum. Sahura kadar burada otururum. Zaten 1 saat var. Sonra da sahur yapmaya giderim. Arkadaşlar şimdi size Açı'da vakti nasıl geçtiğini göstereyim. Camiye geldik. Hello. Arkadan geliyorlar. Fotoğraf. Yes. Yes. My name is Your name? What's your name? with near Dufar. What's your name? My name is Nasrullah. 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 Your name? Muhammad Zufar. Muhammed Zufar. Nice to meet you. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Hayda. Başladık.
Thank you. Yeah. Welcome. Sama-sama. Hadi. Assalamualaikum. Aleykümselam. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ve arkadaşlar sonunda bayrama kavuştuk. Şu an sabahın 7'si. Burada büyük bir alan varmış. Oraya gidiyoruz bayram namazı kılmaya. Aşırı kalabalık ve yoğun. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Allah'a hamdolsun. Memlekette Uzakik Bayramı. Genelde memlekete gidiyordum. Giresun'a bayramlarda. Şimdi Açeli, Endonezya'da. Namazı kıldık, hutbeyi dinledik. Şimdi yavaş yavaş dağılıyoruz. Şimdi eve geldik. Aileyle bayramlaştık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ailemin babası muhabbet. In Jakarta. Ailenin diğer üyeleri geldi misafirle. Sohbet muhabbet ediyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz bol bol. Babanın evlatları, gelinleri, torunları hep beraberler. Aşede bayram böyle. Bazıları yurt dışından, şehir dışından falan gelmiş bayram için. Öyle de önemli demek ki burada. Ne kadar güzel, tatlı bir aile. Maşallah. Ailenin diğer üyelerini ziyarete geldik. Akraba ziyaret yapıyoruz, geziyoruz. Kalau panjang umur kan ya harus panjang. Bang. Tell me how much money you got? Betul, betul Kak. Sampai ke bawah nih. 4,000. Doa Pak saja guys, biasanya orang. 5. Maşallah. Burada bayram harçlığı adeti var. Böyle çocuklara harçlık veriyorlar. Do you like mangoes? Mangoes, yeah, I like mangoes. Mango tree. Açılı, Ramazan ve bayram bu şekildeydi. Gerçekten inanılmaz derece misafirperver insanlar. Şu an yani anlatması güç. Açıyla alakalı bayram, Ramazan çok başkaydı yani. İnanılmazdı yani. Sağ olsunlar bizi ağırladılar. Neredeyse bir aydır para harcamadım yani. Yemek ısmarladılar, kahve ısmarladılar, motor verdiler. Gittim her yerde fotoğraf çekildim. Beni gezdirdiler, yedirdiler, içirdiler. İnanılmaz bir deneyimdi yani Ramazan. Şimdi başka bir yere gideceğiz. O da diğer video olsun. O videoda görüşürüz o bölümde. Açının güzel bir noktasına gidiyoruz. Kendinize dikkat edin.